Herkese merhaba. Audi R8'in hikayesi aslında 2000'lerin başında başlamadan çok önce Audi'nin 1990'ların sonundan itibaren Le Mans 24 saat yarışlarında elde ettiği başarılarla şekilleniyor. Audi 1999'da R8R ve R8C prototipleriyle yarış sahnesine adım atmış, 2000 yılında tanıttığı R8 LMP ile tam anlamıyla bir dönemi domine etmişti. Bu araç TFSI direkt enjeksiyon teknolojisinin pistteki ilk örneklerinden biriydi ve üst üste 5 kez Le Mans yarışlarını kazanarak R8 ismini yarış dünyasında efsaneleştirdi. Markanın yöneticileri bu zaferlerin yalnızca pistte kalmaması, mutlaka imajını güçlendirecek halo kara dönüştürülmesi gerektiğini fark ettiler. Böylece 2003 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Audi Le Mans Quattro konsepti gelecekteki R8'in hem tasarım hem de teknik vizyonunun prototipi oldu. Bu konseptin agresif gövde hatları, alçak burun yapısı, side blade adı verilen geniş yan hava kanalları, LED far teknolojisi ve ortadan motor yerleşimi üretim versiyonunda da korunacaktı. O dönem için LED farlar yalnızca konsept otomobillerde ya da üst düzey prototiplerde görülürken Audi bu teknolojiyi yol otomobilinde ilk kez seri üretime sokacak markalardan biri oldu. Hemen bir hatırlatma yapalım. Halo Car, yani Türkçe'ye genellikle vitrin modeli ya da prestij modeli olarak çevrilebiliyor. Otomotiv sektöründe bir markanın mühendislik, tasarım ve teknoloji alanındaki en üst düzey yeteneklerini sergilemek için ürettiği sınırlı üretim adedine sahip yüksek prestiji ve dikkat çekici modeli anlamına geliyor. Asıl amacı şirketin doğrudan yüksek kar elde etmesi değil, marka imajını güçlendirmesi. Bu tür araçlar markanın diğer modellerine doğrudan satış anlamında büyük bir katkısı yapmasa bile halo efekt, yani hale etkisi verilen pazarlama etkisi sayesinde markanın genel algısını yükseltiyor. 2006 Paris Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkan ilk nesil Audi R8 yani Tip 42, Lamborghini Gallardo ile aynı alüminyum uzay şasi yani Audi Space Frame platformunu paylaşıyordu. Ancak süspansiyon geometrisi, Quattro, 4 tekerlekten çekiş sistemi ve gövde tasarımı tamamen Audi'ye özgüydü. İlk etapta 4.2 litrelik atmosferik V8 FSI motorla sunulan R8, 420 beygir güç ve 430 Nm tork üretiyordu. Kuru karter yağlama sistemi sayesinde yüksek G kuvvetlerinde yağlama sorunları yaşamadan 8250 devir çevirebiliyordu. Sıfırdan 100 kilometreye hızlanma süresi 4.6 saniye, maksimum hızı ise 301 kilometreydi. 6 ileri manuel şanzıman, kısa ve mekanik geçişleriyle sürücü odaklı bir his sağlarken R-Tronic yarı otomatik kutu o dönem modern olsa da tepkilerin sertliği ve sarsıntısı nedeniyle manuel kadar beğenilmiyordu. Gövde panelleri tamamen alüminyumdan üretilmişti. Kapılar, çamurluklar, kaput ve tavan dahil hafiflik öncelikliydi. Yan taraftaki side blade paneller yalnızca estetik değil, motorun hava beslemesi için de işlevsel girişlerdi. Süspansiyon sistemi önde ve arkada çift salıncaklı bağımsız düzende alüminyum kontrol kollarıyla hafiflik ve rigidlik arasında optimum denge sağlıyordu. 2008 yılında tanıtılan R8 V10 5.2 FSI, Lamborghini Gallardo LP560 4'ten üretilmiş 525 beygirlik atmosferik motoru ile performansı ciddi şekilde arttırdı. Sıfırdan 100 kilometreye hızlanma süresi 3.9 saniyeye düştü. Maksimum hız 316 kilometreye ulaştı. V10 versiyonu daha geniş ön hava girişleri, değişen egzoz çıkışları ve karbon fiber difüzör ile görsel olarak farklılaştırıldı. Ardından 2009'da R8 Spider tanıtıldı. Karbon takviyeli tavan mekanizmasına sahip bu üstü açılır versiyon gövde rigidliğini korumak için şasi güçlendirmeleriyle geldi. 2010'da ise yalnızca 333 adet üretilen R8 GT 560 beygir güç, 100 kilograma yakın ağırlık tasarrufu, sabit karbon fiber arka kanat, polikarbon arka cam ve yarış koltuklarıyla safkan pist ruhunu yollara taşıdı. Aynı dönemde Audi R8 LMS ile GT3 yarış kategorisine de giriş yaptı ve müşteri takımlarına dayanıklılık yarışlarında başarılı olabilecek bir platform sundu. 2012'de yapılan makyaj operasyonu hem estetik hem de teknik anlamda önemliydi. Far tasarımı tamamen yenilendi. LED teknolojisi standart hale geldi. En büyük değişim ise şanzıman tarafında oldu. Tek kavramalı R-Tronic yerini daha hızlı ve yumuşak geçişler sunan 7 ileri S-Tronic çift kavramalı kutuya bıraktı. Bu sayede hem günlük kullanımda konfor hem de pistte hızlanma performansı ciddi ölçüde iyileşti. Bu makyajla birlikte motor seçenekleri güçlendirildi ve iç mekanda malzeme kalitesi arttırıldı. 2015 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ikinci nesil R8 yani Tip 4S, Audi ve Lamborghini ortaklığıyla geliştirilen Modular
Support System yani MSS platformu üzerine inşa edildi. Gövde yapısında alüminyum ve karbon fiber karışımı kullanılarak rigidlik %40 arttırılırken 50 kilogram azaltıldı. Tüm versiyonlarda 5.2 litrelik V10 atmosferik motor kullanıldı. Standart model 540 beygir, V10 Plus ise 610 beygir güç sunuyordu. Sıfırdan 100 kilometreye hızlanma süreleri sırasıyla 3.5 ve 3.2 saniyeydi. Yeni nesilde Audi Virtual Cockpit adı verilen tamamen dijital gösterge paneli, entegre navigasyon, pist telemetri verileri ve sürüş modlarına göre değişen grafikler gibi teknolojiler öne çıktı. Far teknolojisi tamamen LED haline geldi ancak opsiyonel lazer uzun far sistemiyle 600 metreye kadar aydınlatma menzili sağlanabiliyordu. Aerodinamik yapı, aktif hava kanalları ve optimize edilmiş alt gövde panelleriyle yüksek hızlarda yere basma kuvveti de arttırıldı. Bu nesilde de özel versiyonlar eksik olmadı. 2017'de tanıtılan R8 RVS 999 adetli sınırlı arka tekerlekten çekişli versiyon olarak safkan sürüş keyfi sundu. 2020'de Green Hell Edition'la Nürburgring 24 saat yarışlarına gönderme yapıldı. Özel yeşil boyası ve yarış numarası grafiklerine sahipti. 2022'de ise veda modeli R8 GT tanıtıldı. 620 beygir güç ve arka tekerlekten itiş, daha agresif aerodinamik kit ve 333 adetlik üretimle koleksiyon değeri taşıdı. Bu süreçte R8, LMS, GT3 ve GT4 yarış otomobilleri de pek çok dayanıklılık yarışında podyumlardan inmedi. 2023'te Avrupa'da giderek sıkılaşan emisyon normları ve Audi'nin elektrikli mobiliteye yönelmesi nedeniyle R8'in içten yanmalı versiyonlarının üretimi sona erdirildi. Audi yönetimi R8 isminin ileride tamamen elektrikli bir süper otomobil olarak geri dönebileceğini doğruladı. Böylece R8 yaklaşık 17 yıllık üretim hayatında hem Audi'nin mühendislik vitrini hem de Lamborghini ile işbirliğinin en prestijli üretimi olarak tarihe geçti. Günümüzde manuel şanzımanlı V8 modeller, R8 GT gibi sınırlı üretim versiyonları ve motor sporları kökenli varyantlar koleksiyon pazarında yüksek değer görüyor. R8 otomotiv tarihinde hem atmosferik motorun son büyük temsilcilerinden biri hem de modern süper otomobil tasarımında LED far teknolojisinin öncülerinden biri olarak hatırlanıyor.